Selamlar dostlar, ben Mahir. Uzunca bir ara verdiğim seriye tekrardan devam ediyorum. Son iki videomuzda en iyi saldırı ordularını ve en iyi savunma ordularını incelemiştik. Şimdi bu videomuzda en iyi hibrit ordulara bakacağız. Yani hem saldırıya hem savunmaya yatkın en iyi orduyu bulmaya çalışacağız. Üç ırklı serverlar için. Şimdi fazla sözü uzatmayalım. Hemen en iyi hibrit ordulara geçelim. Excel tablosunu geçmiş videolardan aşinasınız. Yine de özet geçeyim. 1x serverlar için bir ay süre zarfında miğfer birlik bonusu etkileri olmadan kışta ahır, yalak, zırh 20. seviyedeyken bastığımız askerler üzerinden ele aldığımız bir tablo. Örnek vermek gerekirse şu an en üstte duran Emperyan Sezar ordusu bir ay içerisinde 10.020 adet Emperyan basıyoruz ve 6.810 Sezar eğitebiliyoruz. Bu ordumuzun yaya saldırı puanı 870.000 iken atlı saldırı puanı 1.582.000. Toplam saldırı puanı da 2.453.000. Devam ettiğimizde bu ordunun yaya savunma puanı 1.325.000. Toplam savunma puanı ise 2.672.000 olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki gördüğümüz saldırı notu ve savunma notu buradaki büyük rakamlar içerisinde kaybolmadan değerlendirme yapabilmek için 100 üzerinden bu orduların almış olduğu notlar. Onu da şöyle gösterebiliriz. Birim saldırı puanı içerisinde en yüksek puanı elde eden ordu Tokmak Toyton ordusu ve 2.642.000 puana sahip. Ben bu orduya 100 üzerinden 100 dersem sıradaki ordu 100 üzerinden 93 puana tekabül etmiş oluyor. Örneğin Kılıçlı Toytot ordusu 100 üzerinden 78 puana tekabül etmiş oluyor. Olayın özeti, mantığı bu. Benzer şekilde savunmada da büyükten küçüğe buradaki toplam puanı sıralama yaptığımızda Flanks Hedoğan ordusu 100 üzerinden 100 puanı alıyor ve toplam savunma puanı 3.978.000. Bu ordunun eğer savunma notu 100 ise diğer ordunun savunma notları belirlenmiş oluyor. Yani en iyi orduya 100 puanı verip geri kalanını da ona göre notlandırmış oluyoruz. Hibrit ordular dediğimizde ben burada en düşük puan olarak da 60'ı bırakacağım. Bu tarafa ayarladık. Zaten birçok ordu elendi. Savunma notu kısmına geldiğimde de 45 puan alan, 58 puan alan orduları da iptal ettim. Elimize şu an toplamda 10 tane ordu kaldı ve dikkatinizi çekeyim, 10 tane ordudan 6 tanesi Romalılara ait. Romalıların askerlerinin pahalı olmasının nedeni aslında burada gizli. Gördüğünüz üzere. Şimdi buradaki sıralamayı saldırı notuna göre yapmak istiyorum. Bunu yaptığımızda karşımıza Emperyan Sezar ordusu çıktı. Zaten bu ordu has ve has direkt bir saldırı ordusudur. Hibrit ordusu olarak da değerlendirilecek olduğunda savunma notu bu ordunun 67. Kötü olmayan bir not. Cermen kabilesini anlatırken videomda şunu söylemiştim. Eğer ki bir gün köyünüzün yok olacağından emin olduğunuz bir saldırıyı alıyorsanız ve elinizde de bir Tokmak Toytun ordunuz varsa bu orduyu savunmada rakibin karşısına koymazsınız. Rakip saldırı puanı kazanmasın diye. O denli bir ordu savunmaya yatırılması çok kötü sonuçlar doğurur diye konuşmuştuk. Emperyan Sezar ordusu bunun tam tersi. Bir Romalı oyuncu köyünün yok olacağını bildiğinde saldırı oyuncusu o ordusunu savunmaya koyar ve der ki giderken yanımda ne götürsem kar. Bu da onun zaten karşılığı olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi saldırı notu 93 ve savunma notu da 67 ve savunmasına baktığımızda 1.300.000'e 1.300.000. Yani çok dengeli bir savunması var. Ama bu ordu hibrit ordu olarak tercih edilebilir mi? Hibrit bir ordu için çok pahalı bir ordu. Yani bir elinizde ordunuz olacak. Gerektiğinde sürekli savunmaya, gerektiğinde sürekli saldırıya göndermek bu ayrı bir kavram. Yani zorda kaldığınızda orduyu savunmada bırakmak ayrı bir kavram. Savunmada sürekli kullanmak ayrı bir kavram. Pek mantıklı görünmüyor savunma için. O yüzden bu orduyu eliyoruz. İkinci sıramızda Cermenlerin Balta Toyton ordusu karşımızda. Zaten bu ordunun gördüğünüz gibi savunma notu 63, çok daha düşük. Üstteki orduyu zaten hibrit ordu olarak kabul etmeyeceksek bu orduyu da kabul etmemiz mümkün olmaz. Sıradakine geçiyoruz. Emperyan İmparator ordusuna geldik. 87 saldırı puanına sahip. Çok güzel bir puan ama savunması 61. Yani yukarıdakilerden savunma notu daha da düştü. Yine bu ordu hibrit ordu olaraktan sıralanabilecek bir ordu değil. Devam ettik. Şimdi sıraya Lejyoner Sezar ordusu geldi. 84 puanlık bir saldırı gücüne sahip bu ordu. 78 puanlık da bir savunma notuna sahip. Gerçekten aşırı derece dengeli. Ama bakmamız gereken bir durum daha var. Yaya saldırı puanı 628.000, atlı saldırı puanı 1.582.000. Aralarında 2,5 katlık bir fark var. Yani buradaki ordunun saldırı gücü Sezar'dan geliyor aslında. Ama baktığımızda yaya saldırı notu çok mu kötü? Çok da kötü değil. Neden kötü değil? Yukarı tarafta Emperyan Sezar ordusuna bakalım. Zaten Roma ordusunun özelliği
asıl gücünü atlı ordusundan almasından geliyor. 800 bine 1,5 milyon. Zaten 1'e 2'lik bir oran var burada. Bu oran Lejyoner Sezar ordusunda 1'e 2,5'a çıkmış durumda. Sadece değişen olay bu. Yani zaten Roma ordusunun temel mantığı bu. Bu bir Cermen ordusu olsaydı, şurada gördüğünüz gibi mesela Balta Toyton ordusunda 1 milyon 200 bine 1 milyon 200 bin. Cermen ordusu dengeli bir ordu. Roma ordusu gücünü atlıdan alan bir ordu. Ondan ötürü buradaki fark bence kabul edilebilir bir fark. Saldırı ordusu olaraktan ben bu orduyu kabul ederim. Devam ettiğimizde savunma notuna baktığımızda atlı savunması 1 milyon 700 bin, yaya savunması 1 milyon 359 bin. Çok da mantıklı, birbirine yakın, dengeli bir ordu var. Ve bu ordunun saldırı notu 84, savunma notu 78. Ben net bir şekilde bunu söyleyebilirim. 3 kabileli serverlar içerisinde bir hibrit ordu çıkarmak gerektiğinde Lejyoner Sezar ordusundan daha iyisi yok. Lejyoner Sezar ordusu çok mantıklı bir ordu. Hibrit ordu için çok mantıklı. Devam edelim. Galya'nın kılıçlı Hedon ordusu karşımızda. 83 saldırı notuna sahip Lejyoner Sezar ordusuyla aynı. 1 milyon 77 bine 1 milyon 107 bin saldırı notları var. Yaya ve saldırı ordusu. Yani dengeli bir ordu. Cermen'in Balta Toyton ordusuna benziyor. Savunma notuna geldiğimizde 1 milyon 674 bin atlı, 1 milyon 161 bin yaya savunma notu var. Yani bu da dengeli, bu da makul. Baktığımızda 83'e 71. Hibrit ordularda ikinci sıraya yazabileceğimiz bir ordu da kılıçlı Hedon ordusu benim için. Birinci sırada Lejyoner Sezar, ikinci sırada kılıçlı Hedon. İki ordunun saldırı güçlerini aldığı konumlar birbirinden farklı olsa da sonuç olarak baktığımızda birinde 84, birinde 83 saldırı notu var. Diğerinde 78, diğerinde 71 savunma notu var. Tabi burada açık ara Lejyoner Sezar ordusu önde. Çok net bir şekilde önde. Ama kılıçlı Hedon ordusu da bu hibrit ordu listesine aday bir ordu. Devam ettiğimizde yine Roma'dan geliyoruz. Lejyoner İmparator ordusu. Bu ordunun saldırı notu 78 ve baktığımızda bunun 628 bin yayadan 1 milyon 400 bini atlıdan geliyor. Makul. Dengelenmesi makul. Benzer bir durum zaten Lejyoner Sezar ordusunda da vardı. Savunmasına döndüğümüzde yine savunması da dengeli. Şimdi bu orduyu Lejyoner Sezar ordusuyla kıyasladığımız zaman ben direkt net bir şekilde Lejyoner Sezar'ı seçerdim diyemiyorum. Çünkü Lejyoner İmparator hem savunma ordusu olabiliyor, hem saldırı ordusu olabiliyor, hem de yağmaya daha yatkın bir ordu. Şimdi bu orduyu bir de Lejyoner Sezar ordusuyla kıyaslayalım. Hangisini seçeriz diye. Lejyoner Sezar ordusu saldırıya yatkın, savunmaya yatkın bir orduydu. Lejyoner İmparator ordusu saldırıya yatkın, savunmaya yatkın, aynı zamanda yağmaya yatkın bir ordu. Hibrit ordu söz konusu olduğunda yine de buna rağmen birinci sırada Lejyoner Sezar'ı koyuyorum. Ama ikinci sıraya ben burada Lejyoner İmparator ordusunu koyabilirim. Çünkü yağmaya daha fazla yatkınlığı var. 4'ten devam edelim. Enteresan bir ordu daha karşımıza geliyor. Praetorian Sezar ordusu. Bu ordunun da saldırı notu 77. Ama bunun tabii çok büyük çoğunluğu yine Sezar'dan geliyor. 445 bine 1 milyon 582 bin. Az önce 1'e 2,5'luk oran burada belki de artık 1'e 3,2 civarlarına falan çıkıyor. Aslında fark artık burada büyüyor. Fazlaca büyüyor. Praetorian Sezar ordusunu basıp savunmada kullanmak çok mantıklı. Puanları çok yüksek. Zaten notu da 100 üzerinden 80 savunma notu. Ama bu orduyu saldırıya göndermek bilmiyorum, biraz garip duruyor ama notu da 77. Yani buna ne diyebilirim ki? Enteresan. Yani baktığımızda aslında Lejyoner Sezar ordusunun terse dönmüş durumu. Bakacak olursak kılıçlı Hedon ordusundan çok daha iyi. Yani hibrit ordu olarak çok daha iyi. Lejyoner İmparator, az önce gittim Lejyoner İmparator ordusunu hibrit ordu olarak kabul ettim. Onun saldırı notu 78, bunun saldırı notu 77. Aralarında 1 puan var. Savunma notları olaraktan fark atıyor. Savunma notları olaraktan fark atmasının cezasını da ordunun vermiş olduğu saldırı gücündeki dengesizlikten kaybediyor. Yani ben bunu da hibrit ordu olarak sayacağım. Daha önce sayma kararı da almıştım zaten. Sayacağım. Yani mantıklı hibrit ordu olaraktan düşünülebilir. Geldik sırada Tokmak Paladin. Saldırı puanı 76 Tokmak Paladin ordusunun. Baktığımızda bu defa gücünü yayadan alan 1 milyon 400 bine 608 bin. Gücünü yayadan alan bir ordu. Puanı da 76. Kötü değil aslında. Savunmaya geldiğimizde notu 65. Yani bu orduyu savunmada bırakmak çok yazık olur. Atlı savunma puanı bu ordunun 793 bin. Yay savunma puanı 1 milyon 800 bin. Yani bu ordu hibrit olaraktan tercih edilmez bana göre. Devam ettiğimizde Roma'dan Praetorian İmparator ordusu. Bu orduda da artık işler iyice garipleşiyor. 71, 74. Yani baktığımızda daha iyi alternatifler var. Bu ordunun bir temel mantığı yok. Yani madem Praetorian bastık,
Savunma notu istiyoruz. Yanına Sezar basabilirdik. Sezar değil imparator basmışız. Yağma da istiyoruz yani. Bir yandan yağma istiyoruz. Bir yandan savunma istiyoruz. Bir yandan saldırı istiyoruz. Bir yandan hibrit istiyoruz. Her şeyi bir arada istiyor yani bu ordu artık. Bu da bana göre artık mantıksızlaşmaya başlıyor. Devam ettiğimizde Balta, Paladin ordusu. Balta, Paladin ordusu yine mantıklı bir ordu değil. Yani Cermen'den çıkmıyor. Yani Cermenlerden hibrit ordu çıkmıyor lafın özü. Bu da mantıklı bir ordu değil. Videonun sonuna doğru geldiğimizde toparlama yapmamız gerekirse hibrit ordu bu oyunda mümkün. Neden tercih edilebilir? Yani zor bir pozisyon içerisinde kalabilirsiniz veya her iki kanatta eğlenmek isteyebilirsiniz. Yani birçok sebeple hibrit ordu basmak istenebilir. Bu işin piri, en temiz ordu birinci sırada benim gözümde Lejyoner Sezar ordusu. Hem saldırıya hem savunmaya bence rahatlıkla gönderilebilir ve çeşitlilik sunmuş olur bu yönüyle. İkinci sıraya ben Lejyoner İmparator ordusunu koyacağım. Üçüncü sıraya Kılıçlı Heduan. Son sıraya da Praetorian Sezar ordusunu koyardım. Praetorian Sezar gerçekten bir garip geliyor ama yine de ben bunu koyacağım dördüncü sıraya. Yani duruma şöyle bir kabaca baktığımızda bu dört tane ordunun üçü de Romalılara ait. Zaten Romalıların asker eğitim maliyetlerinin yüksek olması bu da bir getirisi olmuş oluyor. Başka eklemek istediğim bir durum yok. Sürçülisan ettiysem affola, sağlıcakla.